Merhaba, ben psikolojik danışman Serdar Ergün. Bu içeriğimde sizlere bipolar bozukluk ve tedavi sürecinden bahsedeceğim. İçeriğimize geçmeden önce eğer bana destek olmak isterseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün kendimi harika hissediyorum, inanılmaz mutluyum. Neden mi? Çünkü hayat çok güzel, hava çok güzel, insanlar çok güzel. Hatta birazdan çıkıp sokaklarda gezeceğim ve gönlümce alışveriş yapacağım. Kredi kartları bunun için var sonuçta. Enerjim çok çok iyi. Çökmüş durumdayım. Çok mutsuzum. İnsanlar çok anlayışsız, çok kötü. Hayat bu kadar zor olmak zorunda mı? Günlerce yatağımdan çıkmak, hatta dışarıya adım bile atmak istemiyorum. Her şey çok anlamsız. Yalnız kalmak tek isteğim. İki farklı ruh halini yansıtan ve tamamen zıt kutuplarda yaşanan bu duyguları bu kadar uçlarda olmasa da zaman zaman hepimiz yaşıyoruz aslında. Hayatın getirdiği güzellikler ya da sorunlar, mevsimsel geçişler, kariyerimizdeki yükseliş veya düşüşler, ailemizle olan iletişim durumumuz gibi birçok faktör bu duygularımızı nasıl yansıtacağımızı etkiliyor. Dünya her türlü duyguyu içinde barındırdığı için bu şekilde farklı duygular yaşamamız ve ruhsal durumumuzdaki dalgalanmalar normal bir durum. Ancak bu kadar keskin iniş çıkışlarla birlikte duygu durumumuzda bozulmalar meydana gelmeye başladığında ve farkında olmadan aşırı duygularımızın zararını gördüğümüzde bir rahatsızlıktan bahsetmemiz mümkün. Bu rahatsızlığın adı da bipolar, diğer adıyla manik depresif bozukluk. Daha da Türkçeleştirmek gerekirse iki uçlu duygu durum bozukluğu. Videonun başında verdiğim örneklerden de anlaşılacağı üzere bipolar bozukluğa yakalanan bireyler iki farklı uçtaki duyguları belli zaman dilimleri içerisinde yaşarlar. Bu uçlardan biri mani dönemi, diğeri ise depresif dönemdir. Mani döneminde kişi kendisini çok iyi ve enerjik hissederken depresif dönemde adından da anlaşıldığı üzere depresyon hali yani çökkünlük görülür. Mani dönemindeki kişi abartılı düşünceler veya ayağı yere basmayan projeler ortaya koyabilir. Kendini olduğundan çok daha yüksekte görme, aşırı enerjik hissetme, uyku gereksiniminde azalma, hatta uyku gereksinimini inkar etme, sonuçlarını düşünmeden heyecanlı veya eğlenceli faaliyetlere kalkışma, hatta aşırı para harcama ve hızlı araç kullanma gibi belirtiler gösterir. Bu kişiler aşırı neşeli ve güler yüzlü olmalarına karşın aynı zamanda kolaylıkla sinirlenebilirler de. Özellikle fikirlerini eleştirir ya da taşkın davranışlarını engellemeye kalkarsanız büyük bir öfke patlamasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Mani anormal bir durumdur ve kişi ne kadar neşeli, mutlu, esprili ve enerjik olsa da aslında tüm sosyal uyumu bozulmuştur. Bu nedenle insanlarla sorun yaşaması olasıdır. Manik atağın başlangıcında ya da bağımsız bir atak olarak da görülen bir diğer durum da hipomanidir. Hipomani üretkenliğin arttığı ancak manik belirtilerin daha hafif olduğu bir dönemdir. Hipomani döneminde belirtiler genellikle kişinin okul, iş ve sosyal çevresiyle bağlarını etkilemez. Mani dönemindeyken kişi rahatsızlığının farkında değildir. Bu nedenle tedaviyi reddetme eğilimi gösterirler. Mani döneminin bitişinden sonra kendini sorgulama ve yaptıklarından pişmanlık duyma evresi başlar. Depresif döneme gelindiğinde ise kişide mutsuzluk, karamsarlık, umutsuzluk, özgüvende azalma, değersizlik hissetme, eskiden zevk aldığı faaliyetlerden zevk alamama, iştahsızlık gibi durumlar gözlenir. Hatta bedeninde nedeni açıklanamayan ağrılar ortaya çıkar. Bu dönemde kendine zarar verme ve intihar eğilimleri de görülebilmektedir. Depresif dönem atakları genellikle sonbahar ve kış aylarında görülür. Havanın soğuması ve günlerin kısalmasının etkisiyle kişi evde daha fazla vakit geçirmeye başladığı için ruh halinde olumsuz etkiler baş gösterir. İki dönem de en az 2 hafta sürer ve genellikle birbirini takip eder. Nadiren de olsa iki atak arasında normal bir dönem yaşanır. Eğer tedavi edilmezse mani dönemi birkaç ay, depresif dönem ise en az 6 ay süreyle görülebilir. Ataklar arasındaki zaman aralığı hastalığın başlangıcında uzunken ilerleyen dönemlerde kısalır. Bipolar bozukluğun nedeni kesin
olarak bilinmemekle birlikte tanı konabilmesi için birçok faktörün bir arada görülmesi gerekir. Bu faktörler beyinde kimyasal dengesizlik, genetik faktörler ve ölüm, cinsel istismar gibi travmaların tetiklemesidir. Bipolar bozukluğun gelişiminde rol oynayan farklı risk faktörleri vardır. Bunlar sigara kullanımı, kötü beslenme alışkanlıkları, iş sorunları, stresli yaşam ve suç oranı yüksek bölgelerde yaşamak gibi örneklendirilebilir. Bipolar bozukluk tanısı koyabilmek için ilk atağın çeşidi çok önemlidir. Eğer ilk atak depresifse tanıyı koymak zorlaşabilir. Tanının net olarak konabilmesi için hem manik dönemin hem de depresif dönemin gözlemlenmesi gerekir. Ayrıca kişide alkol veya madde bağımlılığı varsa duygu durumunun sebebini anlamak zorlaşacağından tanı koymak da aynı şekilde zorlaşacaktır. Bipolar bozuklukta belli bir tedavi planı yoktur. Tedavi yöntemi kişiden kişiye değişmektedir. Hastalığın seviyesine göre bir planlama yapılır. Psikoterapi ve ilaç tedavisi birlikte yürütülmektedir. Kişinin hastalığı hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak, günlük hayatını düzene sokmak, alkolden ve madde kullanımından uzak durmasını sağlamak, stresle baş etme ve pozitif düşünme becerisi kazandırmak çok önemlidir. Bipolar bozukluğun tedavisinde hastalık dönemlerinin tedavi edilmesi kadar hastanın yeniden hastalanmasını engellemek adına koruyucu tedavi de planlanmaktadır. Sadece ataklar geldiği zaman değil, atakların oluşmasını önlemek de önemsenmelidir. Bipolar bozukluğu önlemek için düzenli ve yeterli uyunmalıdır. Bunun yanında sağlıklı beslenmek, mümkün olduğunca spor yapmak, stresli ortamlardan uzak durmak, alkol ve madde kullanımından uzak durmak da önemlidir. Ayrıca öfke kontrolünün sağlanması ve nefes egzersizlerinin öğrenilmesi gerekir. Tedavi ile birlikte bunlar uygulandığında mani ve depresif atakların hafiflemesi ve sürelerinin azalması beklenir. Son olarak bipolar bozukluğa sahip kişilerin aile ve çevresinin desteği tedaviye yardımcı olma konusunda gerekli bir unsurdur. Bu kişiler çoğu zaman hastalıklarını kabullenmez ve durumlarına sebep olarak da çevrelerinde olup bitenleri gösterme eğilimi göstererek başkalarını suçlarlar. Bu nedenle tedaviye başlamak ve sürdürmek için aile desteği çok önemlidir. Mani ve depresif ataklarda kişiye anlayışla yaklaşılması ve özellikle mevsim geçişlerinde hastayla daha yakın olarak gözlem yapılması ve hastanın takip edilmesi gerekebilir. Ayrıca hasta iyileştiğini düşünerek ilaçlarını kullanmak istemeyebilir. Böyle bir durumla karşılaşılırsa ilaçlarına devam etme konusunda teşvik edilmelidir. Rahatsızlıkla ilgili az da olsa bir belirti ortaya çıkarsa en kısa sürede psikiyatri servisine haber verilmelidir. Belirtilerin ağırlaşmasını beklemek tedaviye en baştan başlanmasına sebep olabilir. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı, yeni içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı, kanalımda görmek istediğiniz ve merak ettiğiniz konular hakkında yorum yapmayı unutmayın. Hepiniz sağlıkla kalın.